Ders 1. Yenilikçi ürün teklifleri. Hey Anna, ürün grubumu güncellemeyi düşünüyordum. Tavsiye edeceğiniz bir sonraki adım nedir? Bu harika bir ipucu, John. Ürün tekliflerinizi yenilemek, rekabetçi kalabilmek için çok önemlidir. Kesinlikle. Müşterilerime en alakalı ve ilgi çekici seçenekleri sundu, bundan emin olmak istiyorum. Kesinlikle. Peki ne tür değişiklikler düşünüyordunuz? Yeni kategorilere mi genişlemelisiniz yoksa daha odaklı iyileştirmeler mi? Güzel soru. Mevcut ürünlerimi daha yeni, daha gelişmiş modellerle değiştirmeyi düşünüyordum. Ah, bu akıllıca bir hareket olabilir. Temel ürünlerinizi en son özellikler ve teknolojiyle yükseltmek. Kesinlikle. Müşterilerime mümkün olan en iyi değeri ve işlevselliği sundu, bundan emin olmak istiyorum. Bu çok mantıklı. Temel ürünlerinizi sürekli olarak yenilemek ve geliştirmek, müşteri sadakatini korumanın anahtarıdır. Kesinlikle. Ayrıca tekliflerimi çeşitlendirmek için bazı tamamlayıcı ürün gruplarına da yönelmeyi düşünüyordum. Bu ilginç bir fikir. Ne tür yeni kategoriler keşfetmeyi düşünüyordunuz? Karisma bazı akıllı ev cihazlarını veya tüketici elektroniklerini ekleme fikri üzerinde düşünüyordum. Ah, bu gerçekten stratejik bir hamle olabilir. Bitişik ürün segmentlerine genişlemek için mevcut müşteri tabanınızdan yararlanın. Kesinlikle. Bunun tamamen yeni bir gelir akısı açabileceğini ve müşterilerime daha fazla seçenek sunabileceğini düşünüyorum. Katılıyorum. Gerçekten umut verici bir fırsat gibi görünüyor. Bu ürün güncellemeleri için bir yol haritası çizmeye başladınız mı? Henüz değil ama bu benim bir sonraki adım. Öncelikle kapsamlı bir pazar araştırması ve rekabet analizi yapmak istiyorum. Harika plan. Hedef müşterilerinizin değişen ihtiyaçlarını ve rekabet ortamını anlamak çok önemli olacaktır. Kesinlikle. Yeni ürünlerin veya yükseltmelerin gerçekten yankı uyandırdığından ve pazardaki bir boşluğu doldurduğundan emin olmam gerekiyor. Kesinlikle. Ne tür yenilikçi ürün fikirleri bulacağını görmek beni heyecanlandırıyor şu. Bu harika olacak. Teşekkürler Anna. Tesvikin için minnettarım. Pekala. Artık talip ürün yol haritamı planlamaya başlama zamanı. Harika, devam edin. Gerçekten ilgi çekici, pazar kazandıran teklifler bulacağınızdan eminim. Umarım. Tamam, hadi yapalım şunu. Ürün yeniliği. İste geliyorum. Ders 2. Tuhaf bir vurmalı enstrüman. Hey Anna, hiç orkestrada üçgen çalan birini gördün mü? Bu ilginç bir soru. Dürüst olmak gerekirse bir orkestra performansında üçgenin kullanıldığına hiç şahit olduğumu sanmıyorum. Gerçekten mi? Bu enstrümanı oldukça büyüleyici buluyorum. Çok basit ama kendine özgü bir ses. Biliyor musun, haklısın. Üçgen, tam bir orkestrada bulunabilecek oldukça benzersiz ve beklenmedik bir enstrümandır. Kesinlikle. Çoğu insan muhtemelen üçgeni konser salonlarından çok ilkokul müzik dersleriyle ilişkilendiriyor. Çok doğru. Üçgen genellikle biraz yenilik veya tamamlayıcı bir vurmalı çalgı olarak görülür. Kesinlikle. Ancak doğru ellerde müziğe gerçekten hoş.
incelikli vurgular ekleyebileceğini düşünüyorum. İyi bir nokta. Sanırım üçgen bazı ilginç formallik katmanlar ve dokular saklayabilir. Kesinlikle. Önemli olan üçgenin yeteneklerini sergilemek için doğru müzikal bağlamı bulmaktır. Adil bir argüman sunuyorsun. Yetenekli bir perküsyoncunun gerçekten üçgenin potansiyelini ortaya çıkarmasını merak ediyorum. Ben de doğru teknikle üçgenin şaşırtıcı derecede dinamik sesler üretebileceğine bahse girerim. Bu iyi bir nokta. Üçgen muhtemelen sandığımızdan daha çok yönlüdür. Kesinlikle. Küçük, basit bir enstrüman olabilir ama yetenekli bir müzisyenin elinde gerçekten parlayabilir. Bunu görebiliyorum. Üçgenin kendi metalik tonları potansiyel olarak gerçekten zengin, ritmik katmanlar yaratabilir. Kesinlikle. Orkestra ve topluluk performanslarında daha belirgin bir şekilde öne çıktığını görmeyi çok isterim. Bu gerçekten ilginç olurdu. Genel sese yepyeni bir boyut katabilir. Kabul edildi. Tamam, şimdi gidip üçgeni belirgin bir şekilde öne çıkaran bazı orkestralar bulma konusunda ilham alıyorum. Haha, ben de. Bu üçgenin küçümsenen potansiyelini keşfetme konusunda eğlenceli bir sohbet oldu. Kesinlikle. Kim bilir, belki de üçgenin yakında büyük bir orkestral geri dönüşü olur. Ders 3: Şefkat ve anlayış aramak. Şunu söylemeliyim ki, Müslümanlar da dahil olmak üzere okuyuculardan gelen, yalnız, reddedilmiş çocuğunuza adil bir duruşma yapılması yönündeki talebin oldukça merak Evet, uyandırıcı olduğunu kesinlikle söylemeliyim. hassas ve karmaşık bir durum. Farklı geçmişlere sahip olsalar bile bu konuya açık fikirlilikle yaklaşmaya istekli okuyucuların olduğunu duymak beni teşvik ediyor. Kesinlikle. Özellikle kültürel ve dini çizgilerde daha fazla şefkat ve anlayış geliştirebildiğimiz her an, bu ileriye doğru atılmış olumlu bir adimdir. Kabul ediyorum. Gizli yargılama veya kapsamlı genellemeler yerine empatinin gücüne ve insanın nas kapasitesine değiniyor. Kesinlikle. Farklı bakış açılarını duymak ve gerçekten dinlemeye istekli olmak çoğu zaman daha düşünceli ve dengeli çözümlere yol açabilir. Kesinlikle. Varsayımlarda bulunmak kolaydır ancak birisinin tüm hikayesini ve koşullarını anlamaya zaman ayırmak çok önemlidir. Kabul edildi. Çocuğun çok büyük bir travma yaşadığı böyle bir durumda empati ve tarafsızlık çok önemlidir. Kesinlikle. Açık ve şefkatli kalplerle bu adil isitmeyi saklamak, iyileşme ve uzlaşmaya doğru ilk adım olabilir. Daha fazla katılamazdım. Herhangi bir verimli diyalogun gerçekleşmesinden önce, karşılıklı anlayış temelinin oluşturulması çok önemlidir. Kesinlikle. Farklı geçmişlere sahip bu okuyucuların düşünceli bir şekilde etkileşime geçme istekliliğini sergiledikleri çok şey ifade ediyor. Gerçekten öyle. Ayrımları ortadan kaldırmak ve ortak zemin aramak için atılan bu ilk cesur adım çok takdire sayan. Bu yardımın katılan herkes için daha yapıcı ve onarıcı bir sürecin başlangıcını işaret edebileceğini umuyorum. Ben de öyle. Bu açıklık ve empati ruhunu kullanmak, karmaşık, hassas sorunları bilgelik ve özenle ele almak için hayati öneme sahiptir. Kesinlikle. Bu büyük zorluklara ve acılara rağmen nasıl ilerleme kaydedebileceğimizin güçlü bir örneğidir.
Kabul ediyorum. Pekala. Bu durumla ilgili güncellemeleri ve okuyucuların adil duruşmayı sağlama çabalarını takip edelim. Kesinlikle. Bunun nasıl ortaya çıktığını ve daha iyi bir anlayışı tesvik etmek için bir model olarak hizmet edip edemeyeceğini gerçekten merak ediyorum. Aynı şekilde. Tamam, bizi izlemeye devam edelim. Bunun ilham verici bir hikaye olacağı kesin. Ders 4: Mükemmel kokteyli hazırlamak. Hey Anna, evde kokteyl hazırlamak için yeni bar aletleri stoklamayı düşünüyorum. Sizce ne almalıyım? Kulağa eğlenceli geliyor. Çalkalayıcı ve süzgeç gibi temel özelliklere ek olarak bir karıştırıcı ve karıştırma bardağı almanızı tavsiye ederim. Bir karmakalisik, öyle mi? Bu tam olarak ne için kullanılıyor? Karıştırıcı, bir kokteyli karıştırmadan önce taze meyve, şifalı otlar veya baharatlar gibi şeyleri tatlarını açığa çıkarmak için yavaşça ezmek için mükemmeldir. Anlıyorum. Bu çok mantıklı. Ve karıştırma bardağı bunun amacı nedir? Karıştırma bardağı, Manhattans veya Negronis gibi ileriye dönük kokteylleri karıştırmak için mükemmeldir. Malzemeleri yavaşça birleştirmenizi sağlar. Anladım. Bunu bilmek gerçekten faydalı. Kesinlikle listeme bir çamurcu ve karıştırma bardağı ekliyorum. Harika. Ah, ayrıca güzel bir bar kasigi setini de unutma. Kokteyllerin hassas şekilde karıştırılması ve katmanlanması için gereklidirler. Ah evet, iyi karar. Kaliteli bir bar kasigi olmazsa olmazdır. Tamam, başka neleri dikkate almalıyım? Hemen jiggerlar malzemelerinizi doğru bir şekilde ölçmek için de gerçekten kullanışlıdır. Sağlam, güvenilir bir şişe açacağı her zaman kullanışlıdır. Ah evet, Jigger bu oranları doğru şekilde bulmama yardımcı olacak. Ve tabii ki iyi bir sisi açacağı. Kesinlikle. Ayrıca güzel cam eşyalara da yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Uygun kokteyl bardakları tüm deneyimi gerçekten daha iyi hale getirebilir. Mükemmel bir nokta. Ayaklı copeler, harika bardaklar ve hilballer. Doğru cam eşyalar çok önemlidir. Kesinlikle. Uygun aletler ve cam eşyalarla bu kadar güzel sunulan kokteyller hazırlayabileceksiniz. Ev bar kurulumumu oluşturmaya başladığım için gerçekten heyecanlıyım. Bu çok eğlenceli olacak. Katılıyorum. Muhteşem olacak. Kısa sürede profesyonel kalitede kokteylleri karıştıracaksınız. Bekleyemiyorum. Tamam, listemi derlemeye ve bazı alışverişler yapmaya başlayacağım. Tüm harika ipuçları için teşekkürler Anna. Ne zaman istersen. Mutlu alışverişler ve mutlu karışımlar. Gelecekteki kokteyl yapma maceralarınızın şerefine. Gerçekten şerefe. Tamam, barmenlik başlasın. Ders 5: Nefis bir sans. Hey Anna, bir sonraki takım toplantımız için küçük bir yemek yapabiliriz diye düşünüyordum. Ne düşünüyorsun? Oh, bir yemek harika bir fikir gibi geliyor. Herkesin katılımını saklamanın ve her çeşit lezzetli yemeği denemenin çok eğlenceli bir yolu. Kesinlikle. Her birimizin paylaşmak için birer tatlı getirebileceğini düşünüyordum. Sofraya tatlı bir katkı olur. Bu harika bir öneri. Bunu bir tatlı yemeği haline getirme fikrini seviyorum. Herkes en sevdiği tatlı ikramlarını sergileyebilir.
Kesinlikle. Şimdiden kekler, turtalar, kurabiyeler ve kim bilir daha ne leziz lezzetlerle dolu bir masa hayal ediyorum. Mememek düşündükçe ağzım sulanıyor. Mini bir pişirme yarışması gibi olacak. Bu fikir hoşuma gitti. Yıldız tatlısını taçlandırmak için dostça bir oylama bile yapabiliriz. Ah, bu çok eğlenceli olurdu. Herkesin tat alma duyusunu dahil edin ve kimin yaratımının üstün olduğunu görün. Zaten bunu düşünerek rekabetçi olmaya başladım. İtiraf etmeliyim ki en iyi filmci değilim. Endişeye gerek yok. Herkesin kendi oyununu getireceğine eminim. Önemli olan eğlenmek ve tatlı ödüllerin tadını çıkarmak. Bu doğru. Ve benim tatlım kazanan olmasa bile en azından diğer tüm harika ikramların tadını çıkarabileceğim. Kesinlikle. Bu bir kazan kazan durumu. Ayrıca ortak tatlı sevgimiz üzerinden ekipler bak kurmanın harika bir yolu olacak. Kabul edildi. Pekala. Yemekle ilgili haberi yaymaya başlayalım. Herkesin nasıl lezzetler bulacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de değil. Bu çok lezzetli ve keyifli bir ekip etkinliği olacak. Zaten katkım için beyin fırtınası yapıyorum. Ne bulacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle abi sulandıracağından eminim. Haha, bekleyip görmemiz gerekecek. Bu arada tarifimi hazırlamaya başlasam iyi olur. Bir plana benziyor. Pekala. Tatlı yapımı başlasın. Bu yemek epik olacak. Ders 6. Rakip kaygıları. Hey Anna, rakiplerimizin tepkisini gördün mü? Şimdi biraz endişeli görünüyorlar. Gerçekten mi? İlginç. Endişeli olduklarını neye dayanarak söylüyorsun? En son basın bültenleri. Yeni ürün lansmanımızı küçümsemeye çalışan, biraz savunmacı bir yaklaşım gibi geldi. Bu çok açık. Eğer kendilerini tehdit altında hissediyorlarsa bu stratejimizde doğru yolda olduğumuz anlamına gelir. Kesinlikle. Sanırım piyasada onların beklemediği bir şekilde gerçekten bir ilgi uyandırdık. Kesinlikle. Yenilikçi yaklaşımımız onları geceleri uyanık tutmak ve nasıl tepki vereceklerini merak etmek olmalıdır. Kesinlikle. Ekibimizin ski çalışmasının karşılığını almasına ve rakiplerimizi geride bırakmasına sevindim. Ben de cesur hareketlerinizin rakipleri konumlarını yeniden düşünmeye zorlaması her zaman tatmin edicidir. Kesinlikle. Bir sonraki hamlelerinin ne olacağını merak ediyorum. Umarım bize saldırmak yerine tekliflerimize uymaya çalışırlar. Bu ideal olurdu. Hepimiz oyunumuzu yukarıya iten sabitli bir rekabet, gizli taktiklerden çok daha iyidir. Kabul edildi. Bizim ürünlerimizi baltalamaya çalışmaktansa, kendi ürünlerini geliştirmeye yatırım yapmalarını görmeyi tercih ederim. Aynı şekilde rekabet krizinde sektördeki yenilikçiliği ve ilerlemeyi gerçekten teşvik edebilir. Kesinlikle. Şirketler birbirlerini asmaya çalıştıklarında, nihai kazananlar müşteriler oluyor. Kesinlikle. Daha fazla seçenek, daha iyi kalite ve rekabetçi fiyatlandırma yaratır. Bunların hepsi tüketici için iyi şeylerdir. Açık olarak, tüm bunların nasıl sonuçlanacağını görmek beni heyecanlandırıyor. Rakiplerimiz en iyi oyunlarını getirse iyi olur. Haha, şüphesiz.
Çıtayı çok yükseğe koyduk. Bu yüzden onlara yetişmek için çok çalışmak zorunda kalacaklar. Ama takimimize güveniyorum. Ben de öyle. Peki, rekabeti yakından takip edelim ve gerekirse yanıt vermeye hazır olalım. Kulağa iyi geliyor. Sonuna kadar heyecanlı bir yarış olacak. En iyi şirket kazansın. Haha, iyi dedin. Pekala, oyunlar başlasın. Bu meydan okumaya hazırım. Ders 7. Bilinçli alışveriş bulguları. Günaydın Anna. Size şunu söylemeliyim ki, dünkü alışveriş gezimde harika fırsatlar yakaladım. Paranın büyük bir kısmını kurtarmayı başardım. Ah, bu harika John. Harika ürünleri indirimli fiyata bulmak her zaman çok tatmin edicidir. Ne tür fırsatlarla karşılaştınız? Yeni açılan ev eşyaları mağazasına uğradım ve en sık kirlentilerin indirimde olduğunu gördüm. Bir fiyatına 2 tane aldım. Şanslısın. Kaliteli ev dekorasyonu ürünlerini ucuza bulabildiğim zamanları seviyorum. Bu atma yastıkları odayı gerçekten güzel bir şekilde birbirine bağlamalı. Kesinlikle. Hepsi bu kadar da değil. Ayrıca %50 indirimli bu muhteşem seramik vazoya da rastladım. Buna inanabiliyor musun? Mümkün değil. Bu inanılmaz bir indirim. Ev eşyaları mağazaları envanteri boşaltırken tam bir hazine sandığı olabilir. Kesinlikle. Büyük ikramiyeyi gerçekten kazandığımı hissediyorum. Üstelik bir tane alana bir tane bedava olan bu güzel kokulu mumu buldum. Vay John, harikasın. Bu tür anlaşmalara ulaşmak zordur. Özellikle de bunun gibi üst düzey lüks ürünlerde. Doğruyu biliyorum. Kasada kulaktan kulağa sırıtıyordum. Bütçemi biraz daha genişletmek iyi hissettiriyor. Bahse girerim. Bu küçük zaferler alışverişi çok daha eğlenceli ve ödüllendirici hale getiriyor. Gizli mücevherleri bulmak gibi. Kesinlikle. Ve beni bilirsin. Her zaman iyi bir pazarlık pesindeyim. Bilinçli alışveriş becerilerimin bu sefer gerçekten işe yaradığını hissediyorum. Kesinlikle kendinize iyi davranmayı hak ediyorsunuz. Son derece verimli ve uygun maliyetli bir alışveriş gezisine benziyor. Kesinlikle. Hala tüm şaşırtıcı buluntular hakkında konuşuyorum. Dürüst olmak gerekirse gerçekten şanslıymışsın gibi geliyor. Kesinlikle. Bazen yıldızlar aynı hizaya gelir ve sonunda büyük puanlar alırsınız. Yeni ev eşyalarının tadını çıkar Joe. Teşekkürler Anna. Bir sonraki alışveriş maceramı şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Ne tür anlaşmaları ortaya çıkarabileceğinizi asla bilemezsiniz. Çok doğru. Alın heyecanı eğlencenin yarısıdır. Mutlu dekorasyonlar yeni parçalarınızın mekanınızda nasıl görüneceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Takdir edin. Pekala. Sik yeni ev aksanlarımla yaratıcı olma zamanı. Sonra görüşürüz. Ders 8. Tüylü arkadaşlarla seyahat etmek. Hey Anna, bugün evcil hayvanınla mı seyahat ediyorsun? Neden? Evet öyleyim. Köpeğim yanımda ve onu kontrol etmem gerekiyor. Bu harika. Yolculuğunuza yavru köpeğinizi de getireceğinizi bilmiyordum. Evet onu geride bırakmaya dayanamazdım. O ailenin çok önemli bir parçası. Bunu anlayabiliyorum. Evcil hayvanlar bugünlerde gerçekten aile üyeleri gibi olabiliyor. Kesinlikle.
Benimle gelip maceranın bir parçası olabileceğinden emin olmak istedim. Bu çok düşünceli bir davranış. Köpeğinizle seçkin sürecini nasıl yürütmeyi planlıyorsunuz? Biraz araştırma yaptım ve gerekli tüm belge ve malzemeleri getirdiğimden emin oldum. Ah, iyi düşünmüşsün. Eminim evcil hayvanla seyahat etmenin özel prosedürleri vardır. Evet, kesinlikle. Asilari'nin kanıtını sunmam ve düzgün bir şekilde kutulandığından emin olmam gerekiyor. Doğru. Bu mantıklı. Hava yolu veya otel her şeyin yolunda olduğundan emin olmak isteyecektir. Kesinlikle. Süreci hem kendim hem de tüylü arkadaşım için mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmek istiyorum. Bahse girerim. Seyahat arkadaşınızın dört bacağı varken tüm lojistiği koordine etmek biraz zor olabilir. Ha, evet, biraz daha planlama gerektiriyor. Ama yavrumu yanımda tutmak için bunu yapmaktan mutluyum. Barbilginize hayranım. Eminim köpeğiniz bu gezide size katılabildiği için minnettardır. Ah, öyle olduğunu biliyorum. Toplanmaya başladığımızdan beri durmadan kuyruğunu sallıyor. Bu çok hoş. Umarım ikiniz birlikte harika ve güvenli bir yolculuk geçirirsiniz. Teşekkür ederim John. Eminim yapacağız. Bu ikimiz için de bir macera olacak. Eminim öyle olacaktır. Tamam, köpek arkadaşınızla görüşmenize izin vereceğim. Kulağa iyi geliyor. Evcil hayvan dostu protokollerde gezinmemde bana şans dileyin. Yakında görüşürüz. İyi sanlar. Tüylü arkadaşınızla seyahatinizin tadını çıkarın. Ders 9 Manzaralı Kıyı Gezileri. Merhaba Anna. Bu Britanya Kolumbiyası ve Alaska kıyılarında bir tekne gezisi rezervasyonu yapmayı düşünüyordum. Daha önce hiç bunlardan birini yaptın mı? Hayır, yapmadım ama bu kesinlikle nefes kesici. Bu kıyı bölgeleri çarpıcı doğal güzellikleriyle tanınır. Kesinlikle. Fiyortların, dağların ve yaban hayatının su üzerinden inanılmaz bir gezi deneyimi sunduğunu duydum. Tahmin edebiliyorum. Engebeli şeridinde gezinmek, karada olmaya kıyasla çok benzersiz bir bakış açısı saklamalıdır. Kesinlikle. Ve yolculukların çoğunun balinaları, ayıları ve diğer deniz yaşamını yakından görme fırsatları sunduğunu okudum. Vay be, bu inanılmaz olurdu. Bu görkemli yaratıkları doğal ortamlarında görmek hayranlık uyandırıcı olmalı. Kesinlikle. Ayrıca, küçük gemi yolculuklarının gerçekten samimi olduğunu ve manzaraya daha yakından bakmanıza olanak sağladığını duydum. Elbette gidilecek yol budur. Devasa yolcu gemilerinden kaçınmak ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim elde etmek kulağa harika geliyor. Kabul edildi. İncelediğim güzergahlar arasında büyüleyici sahil kasabaları ve köylerindeki duraklar da yer alıyor. Oh, bu harika bir eklenti olurdu. O ilginç, pitoresk küçük toplulukları keşfetmek. Kesinlikle. İhtimlarda dolaşmayı, yerel mağazalara ve kafelere uğramayı ve kendimi gerçekten ki kültürüne kaptırmayı hayal ediyorum. Doğanın, yaban hayatının ve yerel kültürün unutulmaz bir yolculukta bir araya geldiği ideal bir karesim gibi görünüyor. Kesinlikle. Şimdiden engebeli.
Tertemiz manzaraları seyrederken kahvemi yudumlamanın hayalini kurmaya başladı. Sahil gezilerinin neden bu kadar popüler olduğunu anlayabiliyorum. O bölgenin doğal güzelliğini deneyimlemenin mükemmel bir yolu olsa gerek. Kesinlikle. Gerçekten bir rezervasyon yaptırmayı düşünüyorum. Kesinlikle büyülü bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Seni suçlamıyorum. Eğer şansın olsaydı bir kar patisiyle üzerine atlardım. Ki maceranı planlamanın tadını çıkarıyor. Teşekkürler Anna. Seyahat planının haritasını çıkarmaya başlayacağım için çok heyecanlıyım. Bu epik olacak. Bahse girerim. Geri döndüğünüzde her şeyi duymak için sabırsızlanıyorum. Güvenli seyahatler ve harika vakit geçirin. Yapacağım. Teşekkürler. Pekala. Gemi seyahati rotalarını ve seyahat planlarını araştırmaya başlamanın zamanı geldi. Bu harika olacak. Ders 10 konserve domates bilmecesi. Hey Anna, bu akşamki tarif için taze domates yerine konserve domates mi almamız gerektiğine karar vermeye çalışıyorum. Ne düşünüyorsun? Bu ilginç bir soru. Konserve seçeneğini düşünmene ne sebep oldu? Ben de bunun daha kolay ve kullanışlı olabileceğini düşünüyordum. Özellikle de tarifte domateslerin doğranmış olması gerektiği için. Ne demek istediğini anlıyorum. Konserve domatesler, taze domatesleri doğramaya kıyasla kesinlikle hazırlık süresinden tasarruf sağlayabilir. Kesinlikle. Ve konserve domateslerin genellikle taze kadar besleyici olduğunu. Hatta daha fazlasını biliyorum. Bir nokta. Konserveleme işlemi aslında domatesin besin değerlerinin çoğunun korunmasına yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ayrıca konserve domatesler. Tabakta ise yarayacak güzel ve tutarlı bir dokuya sahip olma eğilimindedir. Bu doğru. Doğranmış konserve domatesler muhtemelen tarife daha sorunsuz bir şekilde entegre olacaktır. Memehemene. Ve genellikle oldukça uygun fiyatlılar. Bu da bir avantaj. Ah, bu harika bir düşünce. Konserve domatesler daha bütçe dostu bir seçenek olabilir. Kesinlikle. Yani hazır rotaya gitmenin bazı sağlam avantajları var gibi görünüyor. Ne düşünüyorsun? Konserve domatesin bu tarif için oldukça pratik ve mantıklı bir seçim olduğunu söyleyebilirim. Tamam, harika. Ben de o tarafa eğiliyordum ama sizin de görüşünüzü almak istedim. O zaman konserve domates. Bana iyi geliyor. Pişirme işlemini biraz daha kolay ve daha verimli hale getirecek. Mükemmel. Bunu çözebildiğimize sevindim. Bu akşamki akşam yemeğinde endişelenecek bir şey daha azaldı. Kesinlikle. Konserve domateslerle kutuyu açıp gidebilirsiniz. Bu kadar basit. Kesinlikle. Tamam, bunları almak için mağazaya gidiyorum. Faydalı katkın için teşekkürler Anna. Ne zaman istersen. Yemek yapmanın tadını çıkarın ve konserve domatesli son yemeği denemek için sabırsızlanıyorum. Ben de değil. Tamam, sonra konuşuruz. Market alışverişi yapma zamanı. Ders 11 Bodrum hazineleri. Hey Anna, seninle evimizdeki bodrum hakkında konuşmak istiyordum. Orada küçük bir organizasyon yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Oh, Bodrum ha. Bu harika bir fikir. Burayı yalnızca depolama alanı olarak kullanma eğilimindeyiz. Ancak muhtemelen biraz TLC'ye ihtiyaç duyabilir.
Kesinlikle. Yıllardır gelisi güzel bir şeyler attığımızı hissediyorum ve muhtemelen bunların üzerinden geçmenin zamanı geldi. Kabul ediyorum. İyi bir bodrum temizliği, biriktirdiklerimizi kontrol altına almamıza gerçekten yardımcı olabilir. Ne tür gizli mücevherleri ortaya çıkarabileceğimizi kim bilebilir? Tam olarak düşüncelerim. Yeniden keşfedilmeyi bekleyen her türlü unutulmuş hazineyi ve unutulmuş anıları hayal ediyorum. Kesinlikle. Kendi evimizde küçük bir hazine avına çıkmak gibi olacak. Ne bulduğumuzu görmek beni şimdiden heyecanlandırıyor. Aynı şekilde. Gerçekten dalmak ve her şeyin üstesinden gelmek için bir hafta sonunu ayırabiliriz diye düşünüyordum. Kulağa da mükemmel geliyor. Bu şekilde aceleye getirilmeden ona hak ettiği zamanı ve ilgiyi verebiliriz. Kesinlikle. Bir gün geçirebiliriz. Biraz müzik açarız. Öğle yemeği siparişi veririz ve gerçekten organize oluruz. Bayıldım. Küçük bir bodrum projesi birleştirme zamanı. Üreten ama aynı zamanda eğlenceli olacak. Kesinlikle. Ayrıca her şeyi hallettiğimizde neyi tutacağımıza, neyi bagislayacağımıza ve sonunda neyi bırakacağımıza karar verebiliriz. Oh, arınma kısmı çok tatmin edici olacak. Dadinikliği temizlemek çok temizleyicidir. Bana bundan bahset. Bodrum'un ne kadar daha açık ve kullanışlı olacağını şimdiden hayal ediyorum. Aynı şekilde zemin kattan başlayarak evimizi biraz tazelemek gibi olacak. Kesinlikle. Tamam, bunu takvime koyalım. Tüm bu gizli mücevherleri seninle birlikte ortaya çıkaracağım için heyecanlıyım. Ben de. Bu bir macera olacak. Orada hangi hazineleri bulacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Aynı şekilde. Tamam, Bodrum temizliği. İste giriyoruz. Bu epik olacak. Kesinlikle. Bodrum keşfi başlasın. Dalmaya hazırım. Mükemmel. Tamam, Büyük Bodrum projemizi planlamaya başlama zamanı. Bu çok eğlenceli olacak.